özel mi? Türkiye özel. Ama çoğu kullanıcı da burada şu hatayı da yapıyor. Birçok özelliklerin hepsini videomuzun içinde zaten temsilcisiyle beraber konuştuk. Çok güzel bir bilgi aktarımı oldu. Arkadaşlar herkese merhabalar. Günaydın demek istiyorum. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Yine düştük yollara. Umutsuzluk özleminden aracımızda çalan şarkı. Bakalım bugün İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Son Tesla'lardan olan 0 kilometrelik Tesla SR modeline alacağız. Artık Tesla satışları kapandı biliyorsunuz. Yeni kasalar gelecek artık ne zaman gelirse. Son arabalardan bir tanesine yetiştik. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Geçen gün çıktığımız karavan yolculuğunda 3 ay beklediğimiz karavan fuarı. Karavan fuarının iptal olduğunu gittiğimizde kapıda öğrendik. Yani boşuna gitmiş olduk. Ama olsun, güzel bir gezinti, güzel bir hafta sonu oldu İstanbul'da. Hava da çok güzeldi. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. İnşallah kazasız belasız sağ salim gider geliriz. Haydi bakalım, bismillah diyoruz, yollara çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz İstanbul'a doğru. Yoğun bir kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldık. Yollar da tutmuş. Bursa'dayız. Karacabey-Bursa otobanının gişelerinden çıktık şimdi. Bursa batıya doğru ilerliyoruz. Şu an çok yoğun bir kar yağışı var. Kamerada ne kadar net gözükür bilemiyorum ama gerçekten güzel. Yılın da ikinci karını görmüş olduk. Ana yolda bu kadar net olması, fazla olması. Bakalım, hadi bu arabada kar lastikleri var da sıfır alacağımız yeni arabada neler bizi bekliyor göreceğiz. Evet arkadaşlar, Tesla'ya gelmiş bulunmaktayız. Arabaların üzerine kar yağmış. 11 randevumuza yetiştik. Bakalım şimdi içeride ne kadar çok Tesla var göreceğiz. Bir sürü Tesla var. Çok fazla. Şöyle beyazlar. Yok, eyvallah. Evet, şurada. Galiba benim arabam burada. Neden diye soracak olursanız plakadan. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Burası Tesla'nın teslimat yeri. Şimdi arkadaşlar şöyle geldik. Bakalım. Şöyle teslim alana. Burası da. Arkadaşlar geldik, bu kadar Tesla'nın arasından kendi aracımızı bulduk. Evet, araç burada. Evet, Tesla'nın teslim alanına geldik arkadaşlar. Bakalım, bizim aracımız teslim tutanakları, evrakları hazırlanırken biz de şöyle bir gezelim dedik. Nerede neler varmış diyeceğim de yani Tesla cenneti gibi bir şey herhalde burası. Her yer Tesla. Benim gördüğüm yoğunluk beyazdan yana. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Renk seçimi yaptığınızda vergi dilimi yükseldiğinden dolayı hani 50.000 TL'lik bir renk seçimi yaptığınızda araç direkt 500-600 bin TL yukarı çıkabiliyor vergi diliminden dolayı. Sanırım sadece siyah ve beyaz seçimi ondan. Beyazda da bir tık fark var mıydı tam hatırlamıyorum. Ama bütün Tesla'lar burada yoğunlukla beyaz. Burası Kurtköy'deki Tesla teslim alanı. Şöyle içeride de daha bir sürü Tesla var. Personel harici girilmesi yasaktır diyor. Biz de tabii ki de kurallara uyuyoruz ve girmiyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Bunlar 0 kilometre olanlar. Bir sakınca var mı? Ben desteğe ihtiyacımız var mı diye geldim. He.
Ya benim bir YouTube kanalım var. Bir tane de sıfır aldık. Hem araç teslimatında hem şey diye öyle bir çekeyim dedim. Tamam. Siz keyfinize bakın. Teşekkür ederim. Bir destek lazım olursa biz içerideyiz. Çok sağ olun. Tamam. Kanalımızın ismi ne bu arada? Mert Çetin. Ben Çetin. Bak, Evet. Takip edelim. Çok iyi olur. Doğru değil mi? Evet o. Abone oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok ilgililer. Ve bir de biz bir abone de kazanmış olduk. Bakıyorum gerçekten Tesla cenneti. Burada Tesla'nın anahtarıdır, anahtarlığıdır, kablolarıdır. İşte çeki demiridir. Araç aksesuarları mevcut. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Biz buna düştük, sizler de düşmeyin. Şu wallbox'ı dışarıda 25.000-27.000 TL bandında geziyor. Çünkü bu sadece şase sahiplerine satılıyormuş. Yani sadece araç aldığınızda alabiliyorsunuz bunu. Burada 21.000 TL. Ama dışarıda 25-27.000 TL, 30.000 TL bantlarına bulabiliyorsunuz. Aracınızı alırsanız buradan sıfır. Onun yanında isterseniz 21.000 TL'ye tedarik edebilirsiniz. Ucu aldığımızda ev prizine, yani buna taktığımızda 10'dan 7 kW'da, yani ortalama 8 saatte falan dolduruyor. Bu kabloyla, işte ev tipi kabloyla da 20 saatte falan dolduruyormuş evde. 3 kW'dan dolduruyor. Ama bu kabloyla aldığınızda 7 kW'dan dolduruyor. Yani 8 saat falan sürüyor. Wallbox'ta da 5 saat falan sürüyor ama bunun için evde faz 3 olması gerekiyor. Yani evinizde veya kullanmak istediğiniz yerde faz 3 yoksa bunu kullanamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, açılışını gerçekleştiriyoruz şu şekilde. Kabul. Test ailesine hoş geldiniz diyor. Devam et. Evet, araç açıldı. Şarjı şu an %30. Bu telefonumuzu tanımlıyoruz şu an. Telefon ve anahtarlar tanımlandı, bitirildi. Her zaman olarak izin verirsek daha iyi olur herhalde. Bağlandı. Kilit tuşundan sol üstteki buradan açabiliriz. Evet, açılışımız gerçekleşti. Haydi bakalım ilk. Şöyle bir içine bakıyoruz ilk baştan. Ve içi şu ahşap detay harika olmuş. Sıfır poşetleri, kağıtları, her şey üzerinde daha. Aracımızın açılışını yaptık. Teslimat yapıldı. Aracınızı kendiniz buluyorsunuz, kendiniz açıyorsunuz, kendiniz ayarlıyorsunuz. İsterseniz tabii ki de buradaki yetkili arkadaşlar size yardımcı oluyor. Her şeyi anlatıyor. Biliyorsunuz ki Tesla'da tuş olduğu kadar az direksiyonda, iki kolda ve sadece burada olmak üzere tuşlar mevcut. Kapı da buradan açılıyor ama şu ahşap detay benim çok hoşuma gitti. Burada geldiğimizdeki kamera. Şöyle yapıyoruz. Aracın içinden çıkan
Şarj kablosu. Back. Ve bu var. Yarım çantası. Bununla alakalı bir durum kalmadı. Onda bir işlemimiz yok şu an. Şimdi ilk etapta koltuğunuzun solunda bulunan tuşlarla koltuk ayarınızı sağlayacağız. Hemen koltuğunuzun solunda. Orada plakanız da güzelmiş abi. Yani Fenerbahçeli olmadı böyle bir şey. Bütün plakalar Fenerbahçe. Yani 2 destek var zaten anladığım kadarıyla. Ön arka, yukarı aşağıya. Ortadaki o dik olan tuş sırt desteğiniz. En arkada bir de sizin sadece tarafta var. Yuvarlak var, o da bel desteği. Uzun süre basıttığınız zaman beliniz İleri geri şişiyor. var mı? En öndeki tuşu ileri geri ittiriyorsunuz. Buraya bastım ve kaydettim şu an. Tamam. Koltuk ayarınızı, profilinizi. Kulaktan araba simgesine tıkladım. Hatta parlaklığı da arttırayım biraz sizler için. Kontrollerdeyiz. Kısa uzun farınız otomatik olarak ayarlı. Aynaları manuel şekilde katlayıp açabiliyorsunuz. Çocuk kilidi, pencere kilidini bu iki kısımdan koyuyorsunuz. Şu aynayı ayarlayalım. Aynaları ayarlayacağız bu arada. Silecek kademe ayarınız buradan yapılıyor. Ben şimdi bunu otomatik moda aldım. Tamam. Ayna ve direksiyon ayarları buradan yapılıyor. Direksiyona tıkladım. Şu an sol aynada, pardon aynaya tıkladım. Şu an sol aynadayız. Direksiyondaki soldaki joystick'te ayna ayarınızı sağlayacağız. Tamam uygun durum. Sağ aynayı seçtim. Yine soldaki joystick'le ayarlayacağız. Yukarı aşağı için sadece topu kaydırıyorsunuz. Ha tamam. Bas oraya. Tamam ya. Sol aynanız bozulmuş olabilir bu arada. Sol aynaya geçelim burada. Tamam, uygun durum. Tamamdır. Buradan kaydet dedim. Sol üst çarpıdan çıktım. Gelelim direksiyon ayarına. Direksiyona tıkladım. Yine direksiyondaki soldaki joystick. Yukarı aşağı kaydırdığımız anda yukarı aşağı hareket edecek. Kenardan sağa sola ittiğiniz zaman da ileri geri hareket yapacak. Sanki doğru. Uygundur. Tamamdır. Kaydet dedim. Sol üst çarpıdan çıktım. Geldim dinamikler bölümüne. Direksiyon sertliğinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu şimdilik yumuşak moda aldım. Yumuşak da diğer araçlara göre yine sizlere sert bir kullanım elde ettirecek. Biraz daha sert bir hissiyatınız olacak. Bilginiz olsun. Durdurmada ise biz kullanıcıya tuttayken kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tut modu, rejenerasyonun en yüksek olduğu mod. Ayağınızı gaza bastığınız, gazdan çektiğiniz anda araç otomatik olarak yavaşlayacak. Ve durduğu zaman da rampa yukarı olsun, rampa aşağı olsun. Siz gaza basmadığınız sürece araç hareket etmeyecek. Aslında bu tek pedallı kullanım. Genellikle kullanıcılar ilk tut modundayken aracı biraz alışma süreci uzun oluyor. Yol esnasındayken de hani bu noktada zorluk çekerseniz araç park modundayken burayı yumuşak kalkış alabilirsiniz. Yumuşak kalkışa otomatik vites araçları olan en yakın sürüş versiyonu. Tamam biz onu bunun her ikisinin ortası varsa oraya alsak. O da ilerlemeye de alabiliyorsunuz Tamam isterseniz. bence o daha doğru olacaktır. Şarja geldim. Burada 5 amperle fabrikada default olarak ayar geliyor ama bu 16 amperde hep maksimum kalsın. Tamam. Araç 11 kW 16 amperi destekliyor. Burada şarj sınırı ayarlayabiliyorsunuz parmağınızla ama bunlarda LFP batarya olduğu için aracı %100'e kadar istediğiniz sıklıkta şarj edebiliyorsunuz. Ama uzun ömürlü batarya kullanımı içinse biz kullanıcıya şunu söylüyoruz. Aracı %100'e kadar şarj yapın ama aracın her şarj dilimini kullanın. İşte birinci gün aracı kullandınız, %70 şarjınız kaldı ama ertesi günkü menzil ihtiyacınızı o şarj yeterince karşılayacak. Aracı şarj etmeyin. Şarjı bitirin, sonra şarj edin. Tamam. Otopilot bölümünde ise otomatik direksiyon beta'ya tıkladım. Buradaki hükmü kabul ettim. Otopilot etkinleştirmede çift çekmeyi aldım. Otomatik direksiyon beta ne yapıyor? Araç sadece belli bir şeritteyken tabelaya göre hızını ayarlıyor. Öndeki araca göre de dur kalkını yapabiliyor. Yani trafiğe duyarlı bir şekilde hareket ediyor. Onun haricinde ekstra diğer özelliklerde işte bu kendine şerit değiştirme özelliği, otomatik park özelliği vesaire bunlar hep bir üst otopilot paketlerinde mevcut. Onları da Tesla Web üzerinden yine satın alıp gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bahsettiğim bu otopilot etkinleştirmede tabelalara göre mi hızını ayarlıyor? Tabelaya göre Ben o ayarlıyor. sınıra çıkamıyor muyum? O Çıkamıyorsunuz zaman bazen. biz onu iptal edelim. Orada sadece şey verebiliyorsunuz. Burada offset var. Tamam. Burada yüzdelik kısmı aldığınız anda diyorsunuz ki
tabelayı gördü. Maksimum burada. Evet. 100 km hızı gördü ya. Bu araç 130 km hızla gitsin diye biliyorsunuz. Mesela otobanda 140 kilometre hızla gidebiliyor 140'ı gördü ya. Onun zaten %30'una kadar çıkabiliyor mu araç? otopilot 129 km hızın üstünde hareket ediyor. Sadece zaten. otopilotla alakalı bir durum. ama, değil mi? Otopilotla alakalı. Ben bunu yine default hale getiriyorum. Tamam, ben ama bunu manuel olarak mesela 170-180'de gitmek istediğimde Otopilotla gidemezsiniz. otopilotta gidemiyorum ama normal zamanda Tabii, gidebiliyorum. normalde tabii ki de gidebilirsiniz. Tamam, Onun haricinde otopilotu etkinleştirmek içinse seyir halindeyken araç 40 km hızın üstünde olması gerekiyor. Otobanda olmanız gerekiyor. Buradaki vites kolunuzu 2 kere aşağı ittirdiğiniz anda aracınız otopilota geçiş sağlayacak. Bir kere aşağı ittirdiğiniz zaman sabitlemeye geçecek. Yukarı kaldırdığınız veya frene bastığınız zaman da araç otopilot ve cruise kontrolden çıkacak. Tamam. İlk 55-60 kilometre otopilot ve cruise kontrolü kullanamıyorsunuz. Bakın burada kamera kalibrasyonu diye uyarılar çıkıyor. Bu uyarılar 55-60 kilometre sonra tamamen kalkacak. Dilerseniz de bu süreçten sonra sizler de o özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şu an %59 şarjınız var. Üstüne tıkladığınız zaman da menzil olarak kilometre cinsinden menzili görebiliyorsunuz. Klima paneli buradan açılıyor. Dereceyi bu şekilde artırıp düşürebiliyorsunuz. Ön ve arka olmak üzere 2 panel var. Arka panelde arka fanı açıp kapatabiliyorsunuz bu aradaki fan için. Buradan da koltuk ısıtmaları açıp tümünü buradan kapatabiliyorsunuz. Ön tarafta ise köşelerde koltuk ısıtmalarınız mevcut. Sol ön ve sağ ön koltuklar. HEPA filtreniz burada, geri dönüşümlü hava burada, fan hızınız burada, ön ve arka cam buğu önleyiciniz burada, silecek su ısıtmanız burada, burada da direksiyon ısıtmanız var. Eğer klimanın yönlerini ayarlamak isterseniz de nereye üflemesini istiyorsanız parmağınızla o şekilde yönlendirme sağlayabiliyorsunuz. Klimayı aşağı doğru getirdim. Klimayı kapatmak içinse ya açıp buradan butona basıyorsunuz ya da üstüne basılı tuttuğunuz zaman da klimayı kapatabiliyorsunuz. Tamam. Tekrar bastığınız zaman da klima açılıyor. Şu an sizlerin telefon anahtarı ayarlı. Araca yaklaştığınız zaman kapılar açılacak. Uzaklaştığınız zaman da kapılarınız kilitleniyor. İçerisinde bindiniz. Frene bastığınız zaman araç çalışıyor. Bakın burada sadece şarj göstergeniz var. Frene basmam gerekiyor yani direkt gazla hareket edemiyorum. Yok maalesef. Frene basalım lütfen. Bakın burada vites göstergeleriniz çıktı. Tamam. Vitesi aşağı doğru indirdim. Frene basılı tutun lütfen. Aşağı doğru indirdim. Bakın şu an drive'a geçti. Yukarı doğru ittirdim. Şu an geriye geçti. Yandaki tuşa bastığım zaman da araç park moduna geçiş sağlıyor. Park moduna geçtikten sonra da telefonu alıp araçtan indiğiniz anda da uzaklaştığı zaman kapıları kilitleyip araç tüm buradaki fonksiyonlarını kapatıyor. Peki park modunu almadığımızda araç tekrardan uzaklaştığımızda kendisini park moduna alıyor mu? Siz zaten mesela D'de park ettiniz. Kapıyı açtığınız anda araç otomatik olarak park moduna geçiş sağlar. Tekrar aşağı doğru indirdim. Bu sizin geçici tescil belgeniz. Bununla beraber istemiş olduğunuz notere gidip bir ay boyunca ruhsatınızı temin edebiliyorsunuz bu evrakla beraber. En son olarak da sizlere biz 2 tane key kart veriyoruz. Bu key kartların bir tanesini aracı kullanırken mutlaka yanınızda bulundurun. Telefonunuzun şarjı bittiğinde, aracı yıkamaya da valeye verdiğiniz zaman bu key kartlarla kullanabiliyorsunuz. Bunlarla aracı çalıştırmak isterseniz de kartın bir tanesini buradaki düz kısmı koyup frene bastığınız zaman yine araç çalışacaktır. Bizim kart okuyucu mekanizmamız bu ara kısım. Bunlarla kapı açıp kilitlemek, Şurası değil mi? evet. Bunlarla kapı açıp kilitlemek isterseniz de hemen sizin taraftaki B sunumda kamera var. Kamerayı biraz ortalı şekilde karta dokunduğunuz anda kapılar açılır, tekrar dokunduğunuz anda kapılar kilitlenir. Bu kartla her giriş için gerekli yani, doğru mu? Telefon olduğu zaman aslında karta çok ihtiyacınız olmayacak. Sadece kartla kullanımlarda bunu yapmanız gerekiyor. Dörtler burada yanıp sönüyor tavandan. Sinyalleri soldaki koldan Bu verebiliyorsunuz. sinyalle ilgili böyle mesela tam açtığında kapanması için tekrardan bir şey yapmak gerekiyor Şimdi mu? şöyle, Onunla ilgili bir durum vardı galiba. Bizim araçlarda normalde direksiyonlarda böyle çevirince bir makara Aynen. atar ya. Evet. Bizim araçlarda otomatik iptal diye bir süreç var. Tamam. Şimdi geldim ben buraya. Işıklar kısmına gelelim. Bakın otomatik dönüşleri Dönüş. otomatik iptal diyor. Hı hı. Bunu ne biliyor musunuz? Araç sizin bir sonraki şeride veya dönüşü algıladığı anda otomatik olarak kendi kapatır. Burada ise sinyalde 2 tane mod var. Tamam. Eğer kısa basarsanız 3 kere yanıp söner, kapanır. Aynen, şerit değiştirme gibi. Hı hı. Aşağı doğru tamamen yaparsanız da o yüzden sürekli sabit yanmaya devam ediyor. İptal etmek için ise yukarı doğru, yani ters istikamette kolu hareket ettirmeniz gerekiyor. Onun haricinde bir de o kolda işte selektör yapabiliyorsunuz kendinize doğru çektiğinizde. Yanında da bir tane tuş var. O tuşa bir kere bastığınız zaman sileceği kuru bir şekilde, tek seferde kuru şekilde çalıştırır. Uzun süreli bastığınız zaman da su atarak çalıştırıyor. Bazı kullanıcılar işte ben buradan gireyim, menüden silecek ayarı yapmayayım diyorsanız da kısa olarak da bir kere basın isterseniz yandaki tuşa. Burada uzun süre bastınız. Basıp hemen çekeceksiniz aslında. Gene mi öyle oldu? Bakın çalıştırdı şu an.
Siz hemen tuşa bastığınız anda tekrar basabilir misiniz? Burada hemen menü açılacak bakın. Bastığınız burada menü açıldı. Buradan da hızlıca ayarlayabiliyorsunuz ya da joystick'le artırıp düşürebiliyorsunuz. Aynen. Burada kısa olarak aynı sileceklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani normalde bildiğimiz sensör var. Yağmuru algıladığında kendisi çalışıyor mu? Şurada böyle bir özellik var. Bizde sensör yok. Her şey kamerayla algılamayla yapılıyor. O yüzden özellikle bu havalarda otomatik modda kullanabilirsiniz ama yazın kuru havalarda sileceğinizi otomatik modda bırakmayın. O da Çünkü çalışır. camda toz gördüğü anda direkt otomatik olarak sileceğinizi çalıştırır. Otopilottayken de bu arada çalıştırır. Otopilottayken de sileceğiniz yine direkt otomatik moda geçiş sağlıyor. Kapalı mı tutmamızı öneriyorsun? Yazın kapalı modda tutabilirsiniz. Onun haricinde varsa sizin sorularınızı alayım efendim. Ya bir de bu internetle alakalı bir durum söz konusu. Herhalde ilk bir ay bunun interneti ücretsiz. Evet, ilk bir ay premium bağlantınız ücretsiz. Bir aydan sonra yine Tesla hepinizden yükseltmeler bölümünde direkt premium bağlantıyı satın alabiliyorsunuz efendim. Zaten aracınızda 8 ve 164 bin kilometrelik bir mekanik garantiniz var. 80 bin kilometre 4 yılda sizin aracınızın kaporta garantisi var. Bu süre zarfında zaten ekstra bir problem varsa işte aracı sonradan kontrole götürdüğünüzde Tesla bu noktada o süreçlerin arkasında duruyor. Bir de aracın içinde hard disk olacağını falan Flash bellek var söylemişlerdi. efendim. Torpido gözünü açalım. Bu flash belleğinizi burada takılıyor. Tamam. Burayı da manuel bir şekilde elle kapatabiliyorsunuz. Bu kadar hayırlı olsun. Güzel Teşekkür günler ederim. efendim. Sağ olun. Bir soru daha sorayım Tabii. ben size. Şimdi bunlar son teslimatlar. Bildiğim kadarıyla. Juniper'la ilgili bir Herhangi bir şey bilgi yok. bilgi illaki vardır da tabii bu söylenmiyordur. Ciddi anlamda bizlerde bilgi yok. Peki yani şu anda SR dışında gelen diğer araçlardan var mı? Performans ve long range geliyor mu? Şu an tüm araçların siparişi kapalı. Kapalı değil mi? Bunlar artık son. Yani bundan sonra Şubat itibariyle bu eski kasa dediğimiz araçlar devam etmeyecek. Yani şöyle söyleyeyim ben sizlere. Fabrika üretim hakkında bizlere herhangi bir bilgi yok. Üst yönetimde de bizlere herhangi bir bilgi gelmedi. Bununla alakalı müşteriyi net bir şekilde konumlandırma bizler de sağlayamıyoruz. Fakat şu an Tesla sipariş yoğunluğundan dolayı Türkiye'de bu siparişini durdurduğu bilgisini bizlere verdi. Benim bildiğim kadarıyla Çin'de devam ediyor bu. Avrupa'da da galiba hala da çıkıyor eski kasalar. Herhalde envantere girecek olanlar da oradan sarkanlar mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Envanterdeyse zaten bizde toplam gelecek belli bir adet sayısı vardı. Bunlarda ise ödemesini tamamlayamayan ve aracı almaktan vazgeçen olan müşterilerden de envantere satışlar çıktı. Zaten şu an envanterlerde tükendi. Tamam, bir soru daha sorayım ben sana. Bazı araçlarda dikkatimizi çekti. Continental gelmiş, bazılarında Hankook gelmiş. Bu tamamen fabrikanın serisiyle alakalı bir süreç. Aracın üretim bantıyla alakalı. yani normal. Bazılarında Continental'de geliyor ve bazıları Hankook'ta gelebiliyor ama bu araçların lastiklerinde evet genelde kullanıcılar Continental olsaydı diye keşke söylüyor ama Hankook lastiğin Continental'e göre ses desibel oranı ciddi anlamda daha iyi. Peki bu cam kararma falan yok mu bunda? Otomatik karartma bu üst tavanda var efendim. Herhangi bir şey manuel yok yani. Yok, manuel bir işlem yapıyorsunuz. Güneş ısısını aldığında otomatik olarak kendi kararıyor. Bunda normal müzik olarak buradan açabileceğimiz. YouTube müzik var. Şöyle 3 noktaya tıkladınız. Burada tüm uygulamalar mevcut. Buradan da işte Buradan normal radyo gibi bir şey açmak istediğinizde. tabii radyosu da var burada aracın. Burada kayıtlı radyolar var. Bunları da dilerseniz mesela sık dinlediğiniz bir araba işte Pulse Station. Buradan direkt bunu favoriye alıp burada ekstra kendinize bir kanalda oluşturabiliyorsunuz. Sesle alakalı şeyleri de şuradan mı verelim? Şimdi sesi buradan arttırıp düşürebilirsiniz. Soldaki joystick'ten arttırıp çıkarabilirsiniz. Onun haricinde burada da şey var. Eco ayarı var. Equalizer'ı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir ses duyma ihtimalimiz var mı şu an? Tabii ki de nasıl isterseniz. Varsa Spotify hesabınız direkt buraya da kurulumu Ya sağlayabilirsiniz. oğlanın var galiba ama söyleyecek mi oğlum? Radyo açsın şimdi. Aç, radyo açsın. Tamam. Radyodan da buyurun istediğiniz şeyi açabilirsiniz. Şey pal iyiydi. Sahibi olma sistemi fuzul topraktan. Gözleri kömür. Ya bununla da ilgili birkaç böyle spekülasyon oluştu da bunun tam ses sistemiyle alakalı bir bilgin var mı? Meridian ya da Meridian değil bu arada. Meridian Premium. Premium mu? Sadece premium. O da Tesla'nın kendi ses sistemi. Ama Kendisi güzel Amerikan. geliyor sanki ses ama. Aynen, ses fena değil de yani bir Meridian olsa daha iyi diyenler olmuştu, o yüzden sordum. Şöyle söyleyeyim. Şu an piyasadaki araçlarda ekstra opsiyonel satılan işte bu Meridian ses sistemi, Harman Kardon ses sistemi vesaire bunlardan çok daha kaliteli ses veriyor. Çünkü şu an bir de radyodasınız. Aynen. Yani burada bir YouTube müzik veya bir Spotify özellikle ya da bir Apple müzik kullandığınız anda ses kalitesi ciddi anlamda çok Bir de artıyor. şöyle bir şey vardı. Galiba bu aracı sürerken herhangi bir şekilde video izlenmiyor diye bir şey duymuştum. O güvenlik unsurundan dolayı hiçbir şekilde video izleyemiyorsunuz. Hiçbir şekilde giderken video izlenmiyor mu? Telefondan oraya aktarımda izleniyor. Maalesef. Ekran paylaşımı yapamıyorsunuz.
Giderken sadece radyo, müzik dinleyebiliriz. Radyo işte diğer müzik programlarına adım atacaktır. Yani şu SR'ın çıkması bile devam edeceğini. Ya bu SR'dan sonra zaten Türkiye'de bu iş ayyuka çıktı Şöyle zannedersem. söyleyeyim ben sizlere. Tesla globalde hiçbir araç kartında bir ülkenin ismi yazmıyor. Türkiye özel mi bu? Türkiye özel bu arada. Sadece şu var, burada ciddi anlamda Türkiye'de bir Tesla fanı var. Aynen. Ciddi anlamda Tesla Onun fanı var. farkındalar değil mi? Bizim yönetimimizde hem yurt dışı global yönetimde bunun farkında. Peki sence sana son bir soru sorayım. Bu araba Hep son. 2000 liraya ya 2 milyon TL'ye alınacak bir araba mı? 1.8 milyona alınabilecek en mantıklı elektrikli araç. Aynen. Yalnız ilgi ve alakanız için çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Harbiden çok güzel Ya bir şekilde yeterince- aydınlandık yani Tesla Aynen. konusunda sayenizde. Ya elimden geldiği kadar bilgileri tabii ki de burada net olmakla bilgi verebiliriz ama dediğim gibi işte müşteriyi yanlış konumlandırmak bizleri ciddi anlamda öne Ya açılamaz bizim bir noktaya derdimiz sevk burada ediyor. yanlış konumlandırmak değil. Yani bu tabii bir video olarak da arkadaşım bunu ayarlayacak belki ama hani derdimiz burada hem doğru bilgiyi doğru anlatabilmek insanlara, sizin de mesela bize söylediklerinizdeki amaç o zaten. Hani herhangi bir şey hani benim gönlüm olsun diye söyleyip de niye saçmalama gibi bir şey olsun. Ya doğru bilgiler vermek tabii ki de daha hani herkes için doğrusu o yani. Çünkü Tesla- biz de sizden duyduğumuzu yansıtacağız. Evet yani. Bu arada X'te Tesla Türkiye Communication diye bir sayfa var. O bizim Tesla Türkiye'nin resmi hesabı. Tamam. Aslında orada tüm bilgileri edinebiliyorsunuz. Anlık güncel işte kampanyaları, anlık güncel araç işte sipariş tarihleri vesaire orada her şey paylaşılıyor. Onları zaten bizim ekip yönetiyor. Oradan direkt net bilgileri, doğru bilgileri alabiliyorsunuz efendim. Bir de bu şarj konusunda sorayım. Biz bunu mesela normalde şimdi herhangi bir şarja bağladığımızda ilk şarj için Hızlı şarj istasyonu. hızlı şarj istasyonuna girdiğimizde yani buna bağlarken kare koddan okutuyoruz. İlk şarj için soruyorum bunu. Yani orada özel bir şey çıkıyor herhalde zannedersem. Bir sayfa çıkıyor. Oradan uygulamayı kabul ediyorsun. Şimdi Sonra kredi kartını falan mı yönlendiriyorsun? süreci net size anlatayım. İşte gittiniz X bir şarj cihazı buldunuz, bir firma buldunuz. Firmanın zaten şarj istasyonu üzerinde yönergeleri var. Bu yönergelerde genellikle işte uygulamayı App Store veya Google Play Store'dan indirin diyorlar. Tesla için şunu söylüyorlar bu arada. Sadece süper şarjırları gösteriyor gibi demek istiyorlar. Yok şöyle menüyü Değil sola mi? doğru kaydırdım. Hı hı. Elektrik burada bir şey çıktı. Tamam. Genellikle çıkmıyor. Bastım boş bir yere. Tekrar Tamam. bastım. Burası açıldı. Tamam. İşte en üstteki canlı trafiği aktif hale getirir. Bakın şu Tamam. an çıktı çizgiler. Tamam. Bu bina isimlerini aktif hale getirir. Bu da şarj cihazlarını gösterir. Tamam. Şimdi bu kırmızı olanlar Tesla Supercharger'lar. Bunlar da çevredeki olan şarj istasyonları. Tüm hepsini gösterebiliyor yani. Tüm hepsini değil Google Maps'te ne gösteriliyorsa. Aynen. Artı burada bir trik daha var bu arada. O da şu. Tesla sadece mesela bir adres girdiniz. Balıkesir veya İzmir girdiniz. Sizleri Tesla Supercharger'lara yönlendirir. Diğer şarj istasyonlarına yönlendirme sağlamaz. Hani buraya gitmek istiyorsanız size buraya uğrayın der ya da buraya uğrayın der. Hani pil Ama ısıtma bunu- gibi bir şeyden bahsediliyor. Onu sormak istedim. Pil ısıtmada olay şu. Siz diyelim evinizin yanına baktınız. Burada bir şarj cihazı var ve Evet. buraya gitmek istiyorsunuz. Tıkladınız. Buradan git komutunu işaretlediniz ve evet dediniz. Evet. Araç burada işte 5 ila 10 kilometre arasında bazı sıcaklık verilerine göre değişkenlik gösterebiliyor bu. Batarya ısıtmaya başlıyor. Ama çoğu kullanıcı da burada şu hatayı da yapıyor. Burada şarj istasyonu bulamıyor. Bulamadığı için de işaretlemiyor. Evet. Sizin yapmanız gereken en doğru olay burada şarj istasyonu gözükmese bile, Tamam. gideceğiniz şarj istasyonu biliyor olsanız bile burada en yakın olan şarj istasyonuna tıklayın. Araç otomatik olarak kendini ısıtmaya başlasın. Bu araç soğukken ortalama 39 ila 42 kW arası bir güç alıyor. Soğuk bataryadayken. Bu da şarj sürenizi ciddi anlamda uzatıyor. O yüzden kullanıcılar genellikle burada en yakın olanı seçsinler. Araç zaten ortalama 3-4 dakika içerisinde batarya tamamen ısıtabiliyor. O yeterli bir süreç mi? Tabii de 5 kilometre yeterli bir süreç Tamam. zaten. Orada net bir şekilde istasyonda ne veriyorsa, 180 veriyorsa bu şarj durumuna göre de değişkenlik gösterebilir. Mesela şu an 128 şarjınız var. Bir şarj istasyonuna gidin 180 kW'lık. Burada hızlı doldurabiliyor bildiğim kadarıyla. Maksimum alacağınız 140 150 kW'lardan başlarsınız. Bu araç 180 kW altyapısına mı sahip? 250 kW. 250 kW. 250 kW'a kadar destekliyor. Lastik rotasyonunu buradan kayda alabiliyorsunuz. Bu araçlardaki lastik rotasyonu genelde yanlış biliniyor. Sadece ön ve arkaları değiştiriyorsunuz. Bilginiz Nasıl olsun. yani ön markaları? Yani sağ önü, sağ arkayı sağ öne Ha, alıyorsunuz. change yapılıyor. Hayır, sadece lastikleri değiştiriyorsunuz. O kadar. Oo. Bu önde bizim bakalım. 3 varyant içinde farklı. Performanslarda ön arka lastiklerin ebatları farklı. Lastikler kendi aralarında değişkenlik sağlıyor. Yan yana. Diğer türlü ön arka değil. Long range'lerde 4 lastikle aynı ebatta,
çapraz şekilde değişiyor. Allah Allah. Bu araçlarda ise Hepsinin bir mühendisliği var o zaman. bu araçta ise arkadan itiş araç olduğu için sadece ön arka değiştiriyorsunuz. Bu kadar çok iyi bilgiye sahip kimse Aynen yoktur yani herhalde bu kadar internette. bilgi harbiden ben de hiç görmedim yani. Çok teşekkür ederiz. Çok Rica ederiz, fazla ne demek. video izledim. Harikaydı ya. Benim de sen çok videom var bu sohbet arada. et. Senin de seni Ha. Mert bu konuda bayağı çok şükür iyi gidiyor. Ya çok Hak Kalkan da var, işte Semih Ünlü de var, işte birkaç YouTuber'da Engin da var. Özören var. Ya Engin Bey'le tanışma fırsatımız oldu ama Ben tabii Enginciyim biraz işin gerçeği. Hakkı'yı da izliyorum gerçi de. Doktor TR var. Fatih var. Asıl FD. olarak. Mert Çetin var. hiç takip etmiyorum abi Tesla'ları genellikle. Ha, yeter diyorsun abi. Çünkü Bizde Tesla yok ya. Bizde tüm araçlar hani motorlu teknedir, arabadır, traktördür hepsi. Yemek. Yemek de var. Aynen. Hepsi var. Dilerseniz burada bir alanda bir test sürüş yapabilirsiniz araçta. Tamam. Hadi beraber Şeye yapalım bakalım. aldığımızda zaten bu şekilde Bir yap bakalım abi beraber. yapalım mı? Yapalım. Tamam. Kemersiz kalkmıyor mu yoksa? Kalkıyor da hem ses çıkartıyor. Evet, ilk sürüşümüzde Tesla'nın içinde başladık bakalım. Böyle mi böyle mi? Sol tarafa doğru çıkabilirsiniz. Direksiyon gerçekten kağıt gibi. İlginç bir direksiyonu var. Dönüyor muyuz? Direkt buradan bir o dönüşü sağlayabilirsiniz. Ya direksiyon çok ağır diyorlar ya. Direksiyon normalde benim Range Rover'ın da ağır. Bu kadar değil mi? Bundan bahsediyorsun. Ya olumsuz olacak tek bir nokta hani bu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir Ama ama biz bile isteye aldık. direksiyon turu biraz zayıf. He onu biliyorum. O benim Range'de de öyle. Range'lerde o 4 çeker olduğu için onlarda yok. biliyorsun tur az oluyor. Bende hiçbir şekilde sorun çıkarmıyor ya. Geri mi giriyoruz? İster geri gelin, ister müsait bir yerde burada park edin. Nasıl Şuraya isterseniz. bir geri yapalım. Tabii vites arıyoruz insan. Vites burada olduğu için. Yukarı doğru ittiriyoruz. Aynaları ayarlıyor tabii bu arada. Bu yatık konumu da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer o sizin... O onu kendi ayarladı ama benim anladığım Yok, kadarıyla. şu an o default ayarda. Onu dilerseniz siz de o ayarı yapabiliyorsunuz. Yani tabii buradan ben çok bir şey algılayamadım şu an. Bu gerçekçi bir kamera. Onu size söyleyeyim. Harbiden devam var abi, daha var. Ne? Yarım metre daha var. Şu şeyi mi gösteriyor? O çok gerçekçi bir kamera. Şu çizgi var ya, sizin tam bagaj hizanız. Neresi? Şu alt bu görmüş olduğunuz bu çizgi var ya, burası sizin plakalınız halbuki. Ben şu anda hiçbir şey algılayamıyorum ama neyse. Yani. Alışacaksın. Böyle bir ses çıkardığında durmam mı gerekiyor? Ya o size burada yaklaştığınız zaman böyle He bakın. şurası değil mi? Hı hı. Yani şu kadar daha bir payım var değil mi? Bununla ilgili de Şu an bakın iyice kızardı. Tamam, Aynen. bu kadar yeterli. bu kadar. P'yi alıyorsunuz aracı. Yandaki tuşa basıyorsunuz, tamamdır. Altındaki sizin konu şu aslında şu. Ben buradan kamerayı açtım ya. Tamam. Bu kameranın alt hat çizgisi tam plakanın üzerinde. Yani siz aslında tam yanaşacağınız noktayı normal insan gerçekçi gözle görebiliyorsunuz. Ayna gibi değil aslında. Net bir şekilde. Şunu sökmemiz gerekir mi? Kalsın mı O şimdi? zamanla sökülüyor zaten abi. O Aynen. zamanla borular atıyor. Ama tabii ki de koruma amaçlı kalabilir ama Tesla, onu söyleyeyim, farklı bir şekilde bir koruyucu takmasını istemiyor, bilginiz olsun. İstemiyor değil mi? Önemli. Yani boş olarak kullanacağız. Aynen öyle. Çizilmiyordur zaten. Aynen biz istop etmek gibi bir şey söz konusu değil. Bizim araçta start stop yok. Sadece P'yi aldığınız telefon alıp uzaklaşıyorsunuz. Tamam Yaklaşık. peki mesela diyelim ki bunu eşim de kullanacak. O da uygulama indirip oradan tanıtabiliyor mu yoksa Şöyle, kartlarla mı tanıtmak Şöyle gerekiyor? söyleyeyim. Kartlarda zaten şu an aracı tanımlı. Kartları da Tanıttınız kullanabilir. mı siz bunları? Bunlar hepsi tanımlı fabrikadan Yani tanımlı şu an şekilde tekrardan böyle yapmamız gerekmiyor değil mi? Hatta Çünkü şöyle bazı göstereyim. videolarda ben izledim de ondan. Kilitle de şu an bakın bilinmeyen anahtar olarak 2 tane anahtar gözüküyor. Tamam bunların ikisi de var Buraya yani. koyalım anahtarları. Tamam. Birine Seray, birine Bakın Mahmut yaz. eski etki. Tamam. Burada isim de verebiliyorsunuz anahtarlara. Tamam. Onun haricinde başka bir kişiye telefon anahtar yetkisi vermek isterseniz kişi kendine ait şahsi mail hesabıyla Tesla App'te bir hesap oluşturması gerekiyor. Tamam. Sonra sizler Tesla App'i telefonunuzdan bir açabilir misiniz rica etsem? Ya, buydu zaten. Şimdi en aşağıya doğru kaydıralım. Bakın sağ altta sürücüye yönet kısmı var. Evet. Buradan sürücü ekle diyorsunuz. Onu ben yapıyorum değil mi? Aynen öyle. WhatsApp üzerinden işte ya da Buradan AirDrop oluştur diyor. üzerinden paylaşım sağlıyorsunuz efendim. Bir link gidiyor karşı tarafa. Tamam mesela eşime gidiyor. Buradan. Direkt Onu kabul gönderiyorsun. ediyor. Hesap oluşturduktan sonrasında Tesla App'de o hesapla beraber giriş yapacak ya. Hı hı. Gelen linke tıkladığı anda tüm yetki o telefona geçiş sağlıyor. Tüm yetki. Tüm yetki derken sadece yükseltmeler haricindeki tüm yetki o telefona geçiyor. Biz şunu söylemek istedim. Biz ikimiz de aynı anda
kart olmadan application'dan kullanabilir miyiz? Onu söylemek Evet istedim. o aslında tüm etkilediğim kısım o. Tamam, anahtar ikimizin de telefonu olur. Yani sen İstanbul'dayken bile ama kart bile olmazsa Seray ablaya Aynen, oradan verip kullanabiliyor. çalıştırabilip Tabii, devam tabii. edebilir. Ama yetkiyi birinciden mi alıyor? Şu olay var. Ana kullanıcı isterseniz ana kullanıcı ve yedek kullanıcı arasındaki tek fark siz aracın işte güvenlik modlarını işte şifreleyebiliyorsunuz. Hız sınırı modunu koyabiliyorsunuz. Ya da yükseltmeler bölümü var işte. Bu satın alma bölümü var ya. Oradan siz ekstra bir şeyler alabiliyorsunuz ama o uygulama almıyor. O uygulama başka bir telefona yetki vermiyor. Her şey sizde orada. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Bu beyaz olanların içi hiç kirlenmiyor. Özellik var mı onlarda? Aslında kirleniyor, sadece leke tutmuyor. Evet ya Yani ben ufak bir şekilde sildiğiniz anda lekeyi çıkartıyor. Biz normalde ekranında nasıl Yürü abi. yapacağız? Direkt Aşağı doğru indiririz. sürekli kapatmayla değil mi? Haritaya da böyle var. Tablet Bunların gibi. yeri değişiyor falan diyorlar. Nasıl yani? Bu buraya geliyor diyorlar, bu buraya gidiyor falan. Yok. Sadece Öyle ekranı büyütüp küçültebiliyorsunuz bu şekilde. Buradaki uygulamaları özelleştirebiliyorsunuz sadece. İşte bunu buraya alayım, bunu buraya alayım vesaire. Ya da mesela kullanıcı koltuk kısımları çok fazla İhtiyaç kullanıyor. duymuyor. Hı. Alıyor mesela bunu buraya. Kısa olarak burada elinin kullanıyor. altına. Aynen. Çıkarabiliyorsunuz. Ya siz aslında kendi Apple telefonunuzda uygulamaları kapatmak için hep yukarı doğru ittiriyorsunuz Aynen. ya. Bunda Bundaki da- mantık da hep yukarıdan aşağı doğru indiriyorsunuz. Bir şey açtınız, aşağı doğru indiriyorsunuz. Kapatma. Aldınız, çarpıdan çıkıyorsunuz. Hep bu şekilde. Burada da işte artık yeni bir güncellemeler var. Hava durumunu vesaire falan her şeyde gösteriyor. Yağışı vesaire. Oo. Hava durumunu da gösteriyor. Hem rüzgarı, yoğunluğunu. Kar var mı? Valla Değişik Arıyor zaten. bir sistem. onun harici burada da çıkıyor zaten. Burada sizlere saatlik olarak Klasik gösteriyor. gösteriyor aynen. Çok iyi. Evet, hayırlı olsun. Çok Güzel günler teşekkür kullanın. ederiz. Var mıydı başka bir Size de iyi isteğiniz? çalışmalar sağlığı, dileriz. Çok Balıkesir'de sağ olun. Şarjda ilk şarj istasyonumuza geldik bakalım. Buradan ilk şarjımızı dolduracağız. Çünkü arabanın şarjı şu an %30. Biliyorsunuz ki Tesla'nın şarj yeri bir önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi farın sol tarafından açılıyor. Şimdi telefonumuzdan ama bu Tesla'nın kendi istasyonu değil. E-şarj. İlk şarjı buradan gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi Lens Yaşam Merkezi'ne geldik. En yakın olanlardan bir tanesiydi. E-şarja kaydolduk. Kayıt işlemlerini yaptık. Şimdi aracımızı şarj etmeye başladık. 50 kahve. Ortalama 1 saat içinde 50 kahveyle dolduracak bakalım. Her yer Tesla burada. Bayine yakın olduğu için bu şekilde şarjımızı başlattık. Şimdi AVM'ye gidip bir yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra bakacağız bakalım. 50 dakika içinde o doldurana kadar biz yemeğimizi yemiş oluruz zaten. Evet arkadaşlar, geldik. Aracımızı doldurduk. Bir yemek yedik geldik. Aracımız dolmuş. 81 dakikada olmuş. Aslında daha az sürede doldurdu. Biz biraz geciktik. 47 kW'la doldurmuş. Şu an okey diyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için. Tamamdır. Evet. Şarjımız doldu. 392 kilometre gösteriyor. Yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Kemerimizi takalım. Mahmut Bey ile beraber yolumuza devam ediyoruz. Bandırma'da şarj edeceğiz. Karacabey'de ihtiyaç molasına durduk. Araçla beraber. Bismillah. Araba çok güzel yani. Kullanımı rahat yani. Ya işte bu arabalar böyle biraz şey gibi, yani böyle arabadan ziyade biraz uzay aracı gibi, oyuncak gibi değil mi Mahmut? Değişik böyle.
Mesela arabanın cam tavanı kendi kendine güneşe göre kararıyormuş. Birçok özelliklerin hepsini videomuzun içinde zaten temsilcisiyle beraber konuştuk. Çok güzel bir bilgi aktarımı oldu. Bu bilgiler sizlerin de çok işine yarayacak. Bizim de çok işimize yaradı. Bandırmaya girdiğimizde 5 dakika kala akümüzü ısıtmayı seçeceğiz. Akümüz ısınacak. Vallahi gayet hoş. Şu an arabamız 160 kilometrede. Yani sıfır. Görüş açısı falan da çok güzel. Çok rahat, çok keyif veriyor arabayı kullanmak. Yüksek olduğu için. Ama işte bir araba gibi değil. Bir şey yok. Bir gösterge yok. Bir şey yok. Her şey bir ekrandan ibaret. Her şey Ma- ekrandan yapıyor zaten. Mahmut'un bayağı hoşuna gitti araba. Ben öyle hissediyorum. Şimdi mesela şey yap. Kamerayı ters çevir. Bir de öyle sen çek bakalım orada. Ha bak mesela böyle çekebilirsin. Böyle. Şimdi mesela gidiyoruz. Değil mi? Ne yapayım yani? Bak kendi kendine silecekleri otomatik silecek açık olduğu için çalıştırdı. Mesela sağ sinyali verdim, hemen sağ kamerasını açtı. 2 tıkı var. Bir tık yaparsan 3 defa tık 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 yapıp otomatik kapanıyor. Diğerini kendin kapatman gerekiyor. Bu arabada. İşte bu şekilde navigasyonumuz açık. Diğer arabaları gösteriyor. Gayet hoş. Hızlanmasını da şöyle bir çekelim. Araba hızlanması falan çok iyi ya. Tabii ki de yüksek hızlarda araba biraz enerji tüketimini fazla yapıyor. Araç gayet güzel. Kullanımı da rahat ve keyifli. Yani benim hoşuma gitti araba da. Ya diğer Tesla'yı da çekmiştik zaten. Diğer Tesla da daha da oyuncak gibi gelmişti. Onun için beyaz olması daha da arabayı şey yapıyor, böyle uzay arabası gibi gösteriyor. Daha değişik, daha farklı yansıtıyor, lanse ediyor. Ama işte içinin siyah olması daha değişik bir konsept yaratmış. Ama şu sıfır araba kokusu beni benden alıyor her zaman. Telefonlarımız şurada şarjda. Şarj ünitesinde. Şimdi bir otopilotu denemek istiyoruz bakalım Mahmut'cum. Sen bunu böyle tut. Şuradan ekran çek. Beni çekmene gerek yok. Nereden açıyorduk onu? Bunu 2 kere aşağı indirdim ve otopilot aldı. Ha, Evet, ben öyle yapıyorum. şu an otopilotu aldı. Şu an araba otopilotta gidiyor. Otopilot aktif. Bakalım. Evet, görüyorsunuz direksiyonu da kendi çeviriyor. Buradaki max hız 140 kilometre olduğu için sanırsam 140 kilometre hızla şey yapıyor. Tabii ki de bu otopilot hani safe Türkiye'de daha olmadığı için otopilotta direksiyonu tutmanızı istiyor sizin belirli bir süre sonra. Ama siz tabii ki de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın o kendi gidiyor. Araç şu an hız sabitleyicisinde. Otopilotta değil. Şimdi otopilotu alacağız. Böyle yaptık. Şu an kendini otopilotu aldı. Şu an araç otopilotta ilerliyor. Ben sadece direksiyonu tutuyorum. Yani şu mavi şerit açıldığında otopilotta. Bakalım böyle ne kadar daha devam edecek. Şimdi şöyle hafif dokunuyorum. Biraz virajda, evet. Araba kendini bir de şey yapıyor. Yani ne şeridin sağına yaklaştırıyor ne soluna yaklaştırıyor. Şeridin tam ortasına sabitleyip gidiyor kendine. Ve bu da çok güzel bir şey. Hani güvenlik açısından sağ şeride de yanaşmıyor, sol şeride de yanaşmıyor. Tam ortalıyor iki şeridin arasına.
burada bize bir uyarı vermiş. Yazdığınız yer %2 üzerindeki varış yerine ulaşmak için 92 kilometre altında kalırsanız hani yazdığınız yere varırsınız ama bu hızla giderseniz yazdığınız konuma yetişemezsiniz. -7 şarjdan varırsınız diyor. -6 şarjdan varırsınız diyor. Bunu da çok güzel bir şekilde belirtiyor bize. Yani 90 kilometre hızla devam etsek hiçbir şarj istasyonuna girmeden devam edebiliriz Gönen'e kadar. Ama biz tabii ki de Bandırma'da duracağız. Bir kahve içerken orada da aracımızın şarjını fulllemeyi düşünüyoruz. Fullleyeceğiz de. Mahmut'cum yeni editörüm ve yeni kameramanım. Mahmut 13 yaşında. Değil mi Mahmut? Mahmut bizim short videolarımızın editörü. Bize birçok short videoları oluşturuyor. Ve çok güzel profesyonel çalışıyor Mahmut. Elindeki iPhone 11 ile bizim sistemimizden daha iyi şeyler çıkartıyor ortaya. Bugün attığımız short videolarını Mahmut düzenledi. Bundan sonraki açacağımız short videolarının bir kısmının birçoğunu da Mahmut düzenleyecek. Mahmut Barış koyu Fenerbahçeli. Plakadan da anlamışsınızdır. Bakalım. Otopilot da gayet aktif gidiyor. Ama tabii ki de full safe Türkiye'de yok. Self safe. Bu şekilde ilerliyoruz. Ne gaza basıyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Otopilot güzelmiş. Ben sevdim. Peki sağ sinyal verdiğimde acaba otopilot sağ şeride geçiyor mu? Şimdi onu deneyeceğiz bakalım. Evet, otopilot kendi geçiyor ama otopilotluktan çıkıyor. Tekrar kolu 2 kere yapmanız gerekiyor. Otopilota almanız için aracı. Sinyali verdiğinizde çıkıyor arkadaşlar. Geçiyor şeride ama şeride geçtikten sonra otopilottan çıkıyor. Güneş gözlüklerimizi de unuttuk bugün. Hava karlı diye almadık. Unuttuk daha doğrusu ama bir güneş açıyor, bir kar yağıyor. Nasıl bir iklim yaşadığımızı biz de anlayamadık bugün. Önümüzde bir araç olduğu için kilometre hızını 135'e 133'e kadar düşürdü. Ekranda görüyorsunuz. Ona göre ayarlıyor hızını. Şu an 2 kilometre içinde sağ taraftaki 11 bakalım çıkıştan kendine neler yapacak. Bakın şu an fren basmaya başladı. Çünkü önümüzdeki arabaya çok yaklaştık. Çek Mahmut'cum ön tarafı. Bakın 120 kilometre, 115, 110 kilometre hıza kadar düştü. Neden? Çünkü o arabanın hızına göre otopilotta bunu kendi ayarladı ve kendi gidiyor. Biz devam edelim. Sinyalimizi verelim. Arabayı otopilottan çıkartalım. Tekrar oradan sağ sinyalimizi vererek. Ve bu kameranın açıları Tesla'da %100 orijinal görüş açısı. Geri park ederken de öyle. Hani hiçbir fark yok yani. Sizi yanıltma ihtimali sıfır. Şu an sadece hız sabitleyici açık. Hız sabitleyici de gidiyor. Otopilot açık değil yani. O yüzden dolayı şeritlerden kayabilir. Hemen böyle yapıyoruz ve alıyoruz. Bakıyoruz virajda da bakın nasıl gidiyor kendi. Döndürüyor. Direksiyonu da döndürüyor. Şimdi burada Şimdi sağ taraftaki 11 hükmü kendimize almamız lazım. Çünkü gişelere geldik. Karacabey gişelerine. Şimdilik yeterli. Bas sağ alt tarafa. Evet arkadaşlar, Tesla aracımızı aldık geldik. Yolda kardır, güneştir, fırtınadır. Hepsinden geçtik. Şükürler olsun hiçbir sorun olmadan geldik. Şimdi en güzel yerine geliyoruz. Poşetlerini sökeceğiz. Hadi bakalım. Geçiyor bir tarafa.